Evet, nihayet 1 Mart 2024 haber özetlerimize başlayalım. Yapay zeka hakkındaki büyük, kötü, korkutucu konuşmayı duymuştum. Miami merkezli Maya'nın kurucu ortağı Gianna Solokangas, yapay zeka kursunun sadece eğitimle ilgili olmadığını, aynı zamanda öğrencilere bir birliktelik duygusu kazandırmakla da ilgili olduğunu söylüyor. Her şey bir topluluğun parçası olarak elde ettikleri enerji, dahil olma ve ait olma ve diğer kadınlarla öğrenmeyle ilgili diyor. Nvidia yapay zekayı yönetmeye nasıl başladı? Ancak yakın zamanda Çin'in daha ileri teknoloji çipleri geliştirme konusunda daha hızlı hareket edebileceğini öne süren bazı hamleler oldu. Yapay zekanın kusurlu olduğu çok açık. Özellikle de üretken yapay zeka çağında. Nvidia şu anda şunu söyleyebilme yeteneğine sahip: biz sadece donanım üreticisiyiz. Google, Microsoft veya Amazon iseniz ve gerçekten tüm yapay zeka bilgi işlem yığınına sahipseniz işler ters gittiğinde ne olur? İnsanlar en sevdikleri ünlünün yapay zeka versiyonuyla sanal gerçeklikte etkileşime girebiliyor. Tesla'nın şarj ağı artık diğer elektrikli araçlara açık ve Ford ilk sırada. Aslında durum daha da kötüleşti. Sürücüler halka açık şarj istasyonlarının mevcudiyetinden bir yıl öncesine göre çok daha fazla memnun olmadıklarını söylüyor. Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yaygın ve güvenilir şarj ağına sahiptir. Ayrıca Kuzey Amerika Şarj Standardı adı verilen benzersiz bir şarj fişi de bulunuyor. Artık neredeyse her küresel otomobil üreticisi sürücülerinin Tesla şarj ağından yararlanabilmesine olanak sağlayacak şekilde bu fişi elektrikli araçlarına ekleme sözü verdi. Bu, Tesla ağındaki her şarj cihazını içermiyor. Ford sürücüleri eski Tesla şarj istasyonlarına erişemeyecek ve Tesla yalnızca sürücüleri için seçilmiş birkaç yeni şarj istasyonunu ayırdı. Beyaz Saray, Çin'de üretilen arabaların ABD karayollarında kaosu çıkarabileceği konusunda uyardı. ABD hükümeti, başta Çin malı olmak üzere internet bağlantılı yabancı yapım araçlarının oluşturduğu ulusal güvenlik risklerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Ayrıca arabalar giderek daha fazla bilgisayarlaştıkça ve internete bağlandıkça araçların yeni güvenlik tehditlerine karşı savunmasız hale geldiğine dair kanıtlara da dayanıyorlar. Hareket, ABD'li otomobil üreticilerinin EV satış hedeflerini tutturamaması ve BYD gibi Çinli otomobil üreticilerinin küresel satış rekorları kırması ve yeni fabrikalar kurması nedeniyle geldi. Biden'ın Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir açıklamasında Çin, adil olmayan uygulamalar da dahil olmak üzere otomobil pazarının geleceğine hakim olmaya kararlı ifadeleri yer alıyor. Çin'in politikaları pazarımızı araçlarıyla doldurabilir ve ulusal güvenliğimiz için risk oluşturabilir. Pornhub chatbot milyonlarca kişinin çocuk istismarı videolarını aramasını durdurdu. Diktatörler interneti sansürlemek için Sandvine teknolojisini kullandı. ABD sonunda bu konuda bir şey yaptı. Ford, EV sahiplerine Temmuz ayına kadar ücretsiz Tesla Supercharger adaptörleri sunuyor. Microsoft, PC oyunlarında yükseltme desteğini geliştirmek için Nvidia, AMD ve Intel ile çalışıyor.
X, periskopu geri getirmek yerine Spaces'a canlı video ekliyor. İngiltere hükümeti kamu hizmeti işlerini azaltmak için yapay zekayı kullanmak istiyor. Daha fazla haber kuruluşu telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a dava açtı. Samsung'un yeni microSD kartı bazı SSD'lerden daha hızlı. Demans ortaya çıkmadan önce biliş nasıl değişir? 3 soru. Yapay zeka çağında işin geleceğini şekillendirmek. Erken evre kanser hücreleri bağışıklık sisteminden nasıl saklanır? Uydu, Florida'nın üzerindeki bulutlarda ürkütücü dairesel delikler yakalıyor. Onlara ne sebep oldu? NASA'nın asteroid çarpması DART misyonu hedefinin şeklini tamamen değiştirdi. Laboratuvarda yetiştirilen insan embriyonik beyni ve omuriliğinin mini modeli. Bilim insanları stratosferin susuz kalmasının iklim değişikliğiyle mücadelede makul bir seçenek olabileceğini söylüyor. Çalışma bulguları, geçen yıldızların dünyanın yörüngesini ve iklimini değiştirmiş olabileceğini gösteriyor. Asya teknolojisini göz ardı etmeyin. Google, Stack Overflow'un bilgi tabanını Google Cloud için Gemini'ye getiriyor. Figure, insansı robot heyecanını 2,6 milyar dolarlık değerlemeye taşıdı. Hindistan, 15 milyar dolarlık yarı iletken tesis yatırımını onayladı. Mark Zuckerberg, AI çiplerini ikiye katlamak için Asya'daki Big Tech'i ikna etti. Eski Meta çalışanlarının Aptos'u Hong Kong'un kripto iştahını test ediyor. Kriptografik güvenlik girişimi Silence Laboratories finansman sağlıyor. Couchbase, yapay zeka destekli uyarlanabilir uygulamalara yeni veri tabanı vektörleri getiriyor. Yapay zeka neden iyi olmak zorunda? Araştırmacılar antagonistik yapay zekayı öneriyor. Klarna, yapay zeka asistanının 700 kişilik işini yaptığı iddiasıyla otomasyon korkularını derinleştiriyor. AB, Uç Yapay Zeka Konsorsiyumu tasarım teklifleri için çağrıda bulunuyor. Evet, bugünkü haber özetlerimizi de tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve kanalımızı çevrenize, etki çevrenize tanıtmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.